Evrim bir teori bile değildir. Kanıtlanmamış bir hipotezdir. Neden? Çünkü evrimle ilgili hiçbir iddia laboratuvarda bilimsel olarak deneyimlenememiştir. Bir protein, bir DNA, bir RNA nasıl açığa çıkmıştır? Genelde verecekleri tepki şudur: bilmem kaç yüz milyon yıl önce bir şekilde ortaya çıkmıştır. Ben bunun biyokimyasal süreçlerini anlatmadan bir şekilde diyerek yırtamazsın. Bu bir şekilde tanımı masallarda olur. Hocam dedi, herkes Hazreti Adem'den geldiyse, şu anda sarı ırk var, zenci var, beyaz var, bir sürü ırklar var. Bu kadar ırksal çeşitlilik nasıl oldu? Hazreti Adem siyah idiyse bu beyazlar nasıl oldu? Beyazsa siyah sarı bunlar nasıl oldu diye sordu. Tabii konferans salonunun tamamı çocuğu alkışladı. Sonra Allah yardım etti. Biyokimya ile ilişkilendirerek bir cevap buldu bu soruya. Canlılık nasıl ortaya çıktı ve canlılar nasıl oluştu, türleşti? Bu kadar çok tür nasıl ortaya çıktı? Yani bilimsel gelişmeler ilerledikçe her yeni gelişme evrimci paradigmayı, evrimci iddiaları aynı o mikroskobun keşfinde olduğu gibi yerle bir etmiş. Ama ilginçtir, evrim fikri hiçbir zaman vazgeçilmiş bir fikir olmamıştır. Neden peki? Ben Müslümanım ve evrimciyim diyen insanların ne evrimi ne de İslamiyet'i bilmediklerini gördüm bunlarla tartıştığımda. Evrimi de bilmiyorlar, evrimin ne dediğini de bilmiyor, İslamiyet'in ne dediğini de bilmiyor. Evrim, bilim dünyasında argümanları bu şekilde çürütülmüş hiçbir hipotez ayakta kalmamıştır. Kıymet görmemiştir. Fakat bu hipotez çok ciddi anlamda kıymet görmüştür. Bunun nedeni de sosyal darwinizmdir aslında. Evet, ben doçent doktor Kasım Takım. Bir üniversitede biyokimya alanında öğretim üyeliği yapıyorum. Sosyal meselelerle de ilgiliyiz. Son dönemde sosyal medyaya girdik. Bilimler Işığında Yaratılış kanalımız var. Orada içerik üretiyoruz. Özellikle bilimin dinsizliğe malzeme edilmesi noktasında gençleri uyarmak, uyandırmak, tam tersine bilimin aslında inanca da malzeme olabileceğini göstermek için gayret ediyoruz. Video ve içerik üretiyoruz. Evrim nedir? Evrim teorisi neyi öne sürüyor? Evrim şu anda gençlerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Aslında biyolojik bir konu iken, canlıların değişimini, dönüşümünü anlatan bir konu iken, kavram kargaşası ve belki de kavram bolluğu sebebiyle sosyal hayatın her noktasına, hatta psikolojide bile kullanılabilen bir noktaya gelmiş. Yani biyolojik evrim nedir? Öncelikle bir ona değinmek lazım. Biz daha çok biyolojik evrimle ilgileniyoruz ama aslında evrimin sosyal boyutu var. Ayırt etmek lazım. Biyolojik evrim temelde, yani makro planda aslında şunu ifade ediyor: canlıların birbirinden türleşerek çoğaldıklarını, yani şu anda yeryüzünde yaşayan 10 milyona yakın tür olduğu tahmin ediliyor, canlı türü. Bunların bir kısmı hayvanlar, bir kısmı bitkiler. Bu kadar çok tür çeşitliliği nasıl ortaya çıktı? Bu bir soru olarak dolaşıyor. Bu soruya cevaplar üretiliyor. Bilimsel olarak bu konuda cevap vermiş en önemli alanlardan birisi de evrim. Yani evrim diyor ki canlılar türleşerek, birbirinden türeyerek bu kadar farklı türler ortaya çıkmıştır. Biyolojik olarak evrim türleşmeyi ifade eden bir kavramdır. Yani canlıların küçük bir noktadan, bir hücreden başlayıp bugünkü işte 10 milyon çeşitliliğe ulaşan bir türleşmeyi ifade eden bir kavram. Fakat evrim ateizme malzeme sunan bir kavram olarak da kullanılıyor. Hatta bizim şöyle bir iddiamız var: eğer evrim materyalizme ve ateizme argüman üretmeseydi bugün çoğu insan evrimi duymayacaktı. Biyolojide birçok kuram vardır. İnsanların çoğusunun haberi yoktur. Ama evrim olunca konu herkesin haberi olan bir konu oluyor. Niye? Çünkü temas ettiği konular inançla ilgili bir hale de gelebiliyor. Sosyal yaşamla ilgili bir hale de gelebiliyor. İnşallah videonun devamında değineceğiz. Evrim konusu dünya savaşları üretmiş bir konudur aynı zamanda. Yani 2 dünya savaşı üretmiş bir konudur. O yüzden çok canlı, dinamik ve tartışmaya açık bir konu. İnşallah konuşmanın içinde temas edeceğiz. Şimdi evrim teorisi neyi öne sürer? Yani bu konuya gelirsek eğer, evrim teorisi Darwin'le beraber başlamış bir teori değil. Yani daha Yunan döneminde, yani milattan önceki yıllarda da konuşulmuş, tartışılmış bir mevzu. Canlılar nasıl ortaya çıktı? Aslında ilk soru bu. Canlılık nasıl ortaya çıktı ve canlılar nasıl oluştu veya türleşti? Bu kadar çok tür nasıl ortaya çıktı sorusu insanlığı hep meşgul etmiştir. Evrim teorisi aslında insanların gözlemleri üzerine ilk başta ortaya çıkmış. Ama burada çok önemli bir nokta var. İlk gözlemler çok yanlış gözlemler. Neden? Daha sonra keşfedilen mikroskopla ilk gözlemlerin hepsinin yanlış olduğu açığa çıktı. Mesela nedir bunlar? İnsanlar mesela bakıyorlar, işte baklagillerden fasulye, buğday, bunlar kurtlanıyor.
Yani belli bir süre kalınca bir bakıyorlar ki içinden bir şey oluyor, kelebek uçuşuyor. Şimdi bu gözlem onlarda şöyle fikir oluşturdu. Yani demek ki burada bir dönüşüm var. Yani buğday kelebeğe dönüşüyor, fasulye kurda dönüşüyor gibi bir gözlem yaptılar. Yani aslında ilk gözlemler doğru. Yani bir dönüşüm var orada. Yani sonra peki bir canlılık nasıl ortaya çıktı? Dediler ki demek ki canlılar bitkilerden dönüşerek ortaya çıktı. İşte bak şu anda gördüğünüz buna abiyogenez hipotezi deniyor. Cansızlardan canlıların ortaya çıkma hipotezi. Bu gözlemler üzerine kuruldu evrim. Fakat 1800'lü yıllarda mikroskop keşfedilince anlaşıldı ki aslında kurtlanan şey fasulyenin kendisi değil. Kurtların yumurtaları fasulye üzerinde, buğday üzerinde uygun bir ortam buluyor. Bu ortamda yumurta gelişiyor. Yani yumurtadan kurt çıkıyor. Fasulye doğrudan kurda dönüşmüyor. Bu ne zaman anlaşıldı? 1800 yıllarda anlaşıldı. Bakın yaklaşık 4000 sene insanlığı meşgul etmiş ve insanlıkta kabul görmüş bir teori. 1800'lü yıllarda ilk mikroskobun keşfiyle işte o yumurtaların gözlemlenmesiyle çöp olmuş. Normalde mesela bu abiyogenez hipotezi orada artık bir nihayet bulması gerekirken evrim fikri evrilmiş. Daha moleküler düzeyde anlatma çabasına girmiş insanlar. Evrim fikrinden vazgeçmemişler. Evrimi mevcut verilerle anlatma çabasına girmişler. Tabii ki bu çabalar da yani bilimsel gelişmeler ilerledikçe her yeni gelişme evrimci paradigmayı, evrimci iddiaları aynı o mikroskobun keşfinde olduğu gibi yerle bir etmiş. Ama ilginçtir, evrim fikri hiçbir zaman vazgeçilmiş bir fikir olmamıştır. Neden peki? Bunun da sorgulanması gerekiyor. Yani bir teori böyle yüzlerce kez bilimsel olarak çürütülsün de sonra ondan vazgeçilmesin. Yani mesela bilim dünyasında hipotez vardır, ortaya atılmıştır. Fakat sonradan yapılan gözlemler hipotezi desteklemeyince hipotez vazgeçilmiştir. Fakat evrim görüşü, evrim hipotezi böyle değildir. Yani hatta bize göre evrim bir teori bile değildir. Kanıtlanmamış bir hipotezdir. Neden? Çünkü evrimle ilgili hiçbir iddia laboratuvarda bilimsel olarak deneyimlenememiştir. Mesela diyor ki canlılar birbirinden türleşmiş. Şu ana kadar laboratuvarda birbirinden türleşen hiçbir canlı deney yapılamamıştır. Yani bir canlıyı alıp da başka bir canlıya dönüştürme mümkün olmamıştır laboratuvarda. Yani böyle bir şey zor olduğu için yapamıyoruz diye yani iddialar var. Yani bu mümkün değil. Çünkü çok karmaşık süreçler ve çok uzun zamanlar gerektiren olaylar olduğu için laboratuvarda olmuyor diyenler var. Fakat bu teorinin çok önemli tezlerinden birisi de bu ara formlar üzerinden türleşmenin gerçekleştiği. Ara formlarla ilgili de herhangi bir tespit, bir bulgu yok. Türleşmeyi gösteren milyonlarca belki sayısız ara form örneği olması lazımdı ki bunu Darwin kendisi de teorinin zayıf noktaları olarak ifade etmiştir. Neden bulamıyoruz bu ara formları diye. Yani Darwin üzerinden de 100 seneden çok fazla zaman geçti. Hala ara formlar bulunmuş değil. Her bulunan fosil örneği yeni bir tür oldu. Ara form olmadı. Kendi başına tür olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla da o argümanı besleyecek laboratuvar verisi de yok, saha verisi de yok. Bu kadar mesnetsiz bir iddia bilim dünyasında çok fazla kabul görmemesi gerekirken çok fazla kabul görmesi ve bütün meselelerin evrim üzerinden anlatılıyor olması düşündürücü bir meseledir. Yani bu aslında evrimin sosyal yönünün, belki işte inançla ilgili yönünün daha kuvvetli olmasından kaynaklanıyor. Yani evrim belirli inançlara ya da inançsızlıklara malzeme temin ettiği için çok sahipleniliyor. Bilim dünyasında argümanları bu şekilde çürütülmüş hiçbir hipotez ayakta kalmamıştır. Kıymet görmemiştir. Fakat bu hipotez çok ciddi anlamda kıymet görmüştür. Bunun nedeni de sosyal Darwinizmdir aslında. Dolayısıyla da buna öncelikle bu noktadan bakmak gerekiyor. Yani evrimin sosyal yönü bilimsel yönünden çok daha kuvvetlidir. Hatta bilimsel yönünde hiçbir kuvveti yoktur. Evrimle ilgili ortaya atılmış iddiaların tamamı az önce ifade ettiğim gibi bilimsel gelişmelerle beraber çürütülmüştür. Mesela körelmiş organ iddiası vardır. 100'e yakın körelmiş organ sayılmıştır ama bugüne kadar o 100'e yakın körelmiş organdan 90'dan fazlası körelmemiş olduğu aslında işlevsel organ olduğu anlaşılmıştır. Diğer geri kalanlar da evrimciler hala anlamamış olsa da yeni yapılan çalışmalarda onların da işlevsel organ olduğu, körelmemiş olduğu anlaşılmıştır. Mesela körelmiş organ konusunda tam bir hüsran yaşamıştır. Yine abiyogenez konusunda işte cansızların canlıya dönüşümünü ifade eden konularda tam bir tezat yaşamıştır ve hiçbir zaman ispatlanamamıştır. İşte gen eklemlenmesi mesela. Canlıların işte mikro evrimle yeni genler kazandıkları ve bunları biriktirerek yeni türlere dönüştükleri iddiası hiçbir zaman laboratuvarda ispat edilememiştir. Ve canlılardaki mikro değişimler, yani mikro evrim olarak adlandırılan ki bu adlandırma bile yanlış, adaptasyon, varyasyon olarak nitelendirdiğimiz mikro değişimlerin
epigenetik mekanizmalarla ortaya çıktığı ve bu değişimlerin kalıcı olmadığı, şartlara bağlı olarak geliştiği ve şartlar eski haline döndüğünde eski haline döndüğü, yani kalıcı değişimlerin olmadığı anlaşılmış. Ya bunun gibi o kadar çok fazla argüman iddiası var ki onlardan birisi işte önce protein hipotezi. Her şeyin proteinden. İlk başta işte bir çamurda güneş ışıklarının çarpması ve o çamurda bir amino asitin tesadüfen oluşması. Sonra bu amino asitlerin artıp birikip bunların proteine dönüşmesi. Sonra bu proteinlerin çeşitlenip hücreye dönüşmesi gibi bir anlatısı vardır evrimin. En güçlü anlatılarından birisi idi. Daha sonra DNA'nın keşfiyle beraber anlaşıldı ki işler protein üzerinden yürümüyor, DNA üzerinden yürüyor. Dolayısıyla da bu sefer evrim hemen yönünü DNA'ya çevirmiş, DNA'nın nasıl evrildiğini anlatmaya çalışmış. Fakat sonradan yapılan çalışmalar göstermiştir ki DNA proteinler olmadan olamıyor. Yani DNA dediğimiz yapılar protein dediğimiz enzimlerle dokunuyor, inşa ediliyor. Yani protein olmadan DNA olmaz, DNA olmadan da protein olmaz. Buna biz indirgenemez komplekslik diyoruz. Hani yumurta mı tavuktan çıktı, tavuk mu yumurtadan çıktı sorusu vardır ya. Yani böyle bir durum var. Çünkü proteinin kodları DNA'da şifrelenmiş. O şifreye göre ancak protein üretilebilir. Fakat DNA dediğimiz yapı da proteinlerle inşa edilen bir yapı. Yani o olmadan olmaz, bu olmadan bu olmaz. Peki hangisi önce var oldu şeklinde bir soru var. Bu sorunun cevabı ikisi beraber var olduğuyla ancak izah edilebilir. Yani evrimsel süreçlerle izah edilememiş bir konudur bu. Yani bunun gibi biyolojide, biyokimyada o kadar çok evrimin çıkmazı var ki, iddia ettiği şeyler o kadar çok çürütülmüştür ki yani aslında bilimsel bir kıymeti ve kuvveti yoktur. Canlılarda görülen bazı değişiklikler ki yani bizim de kabul ettiğimiz, yani gördüğümüz, gözlemlediğimiz değişiklikler hepsi mekanizması anlaşılmış, açıklanmış şeylerdir. Bu değişiklikler, yani gözümüz önünde gördüğümüz değişiklikleri gösterip hayali değişimleri bunun üzerine inşa ederek insanlarda evrimi kabul ettirme çabası var. Yani bakın, canlılarda zaten var olan, gördüğümüz, gözlemlediğimiz ve mekanizmasını açıkladığımız değişimleri örnek gösterip hayali olmayan, olmayacak olan değişimleri onun üzerinden okuma. Yani anlattığı şey bununla mümkün değil. Verdiği örnek ama şu anda gördüğümüzü verip görmediğimizi bununla açıklamaya çalışma. Yani aslında hayali bir söylem üretme çabası var burada. Yani evrim bir hayalden besleniyor ve ihtimallerden besleniyor. Bir şekilde olmuştur. Yani bir evrimciyi dinleyin. Mesela ya hani çok kompleks bir malzeme, mesela bir protein, bir DNA, bir RNA nasıl açığa çıkmıştır ya da bir hücre nasıl açığa çıkmıştır, nasıl oluşmuştur sorusunu sorsanız genelde verecekleri tepki şudur. Yani işte bilmem kaç yüz milyon yıl önce bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bakın bu bir şekilde tanımı var ya, çok kritik bir tanım. Bilim böyle bir şekildeyi kabul etmez. Hangi şekilde olduğunu anlatman gerekiyor. Yani hangi şekilde, hangi mekanizma ile, hangi biyokimyasal süreç ile oldu. Sen bunun biyokimyasal süreçlerini anlatmadan bir şekilde diyerek yırtamazsın. Bu bir şekilde tanımı masallarda olur. Böyle bir şey bilimsel olamaz. Yani bilimsel iddialar, argümanlar mutlaka süreçlerle, mekanizmalarla, özellikle de eğer bu canlılıksa biyokimyasal mekanizmalarla açıklanabilmek zorundadır. Açıklanamazsa bilimsel bir iddia olmaz. Elbette insanların çeşitli iddialar olabilir. Her iddiasını temellendirmek zorunda değildir ama bu kadar güçlü, bu kadar kabul görmüş ve insanların kafasında netleşmiş bir iddianın mutlaka desteklenmiş ve açıklanmış olması gerekiyor. Ama biz baktığımızda birçok kısmının açıklanmadığını görüyoruz. Birçok kısmı hala muğlak ve o insanlara sıkıştırdığınızda bir şekilde olmuş, bir şekilde sıçramış, bir şekilde dönüşmüş. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bilimde bir şekilde diye hiçbir şeyi izah edemezsin. Mutlaka mekanizmasını anlatman gerekiyor. Sorsanız mekanizmasını, o söylemlerin hiçbirisi dolu değil. Mekanizma bilinmiyor çünkü. Dolayısıyla da insanların burada ya biz bunu bilmiyoruz, anlamadık, anlamıyoruz, İnşallah bilim geliştikçe bunu anlayacağız demesi gerekirken insanların bu aceleciliği mi diyelim ya da hemen bir hüküm verme kolaylığı mı diyelim, bu saikle hemen izah etme, bir şekilde bir isim koyup anlamış gibi yapma çabasıdır aslında bu. Hayır, yani şunu itiraf etmek çok kolay. Yani bize çünkü soruyor ya tamam hadi evrim çöp diyorsunuz. Yani bilimsel olarak gücü ispatladığı bir şey yok diyorsun ama siz yaratılışı nasıl anlatıyorsunuz? Ya kardeşim, biz de yaratılışın bütün mekanizmalarını anlamış değiliz. Bilmiyoruz Cenab-ı Hak nasıl yaratmış. Yani yaratıcı nasıl yarattığını bilmiyoruz. Bu hiç bilmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bilim geliştikçe yaratmanın detayları ortaya çıkacaktır. Fakat biz en azından şunu itiraf ediyoruz. Diyoruz ki ya biz bilmiyoruz yani. Evet, sonuçta ortada bir eser var. Eser müessiri gösterir. Ortada bir sanat var. Sanatkarı gösterir. Ortada bir fiil var. Faili gösterir. Bu net yani. Çünkü ortada bir bilgi var. Mutlaka bu bilgi bir kaynaktan gelmesi gerekiyor. Ortada bir tasarım var. Mutlaka bir tasarlayıcının olması gerekiyor. Görüyoruz yani canlılarda tasarımı görüyoruz, bilgiyi görüyoruz. Hatta bu bilginin kütüphanelere sığmayan miktarda olduğu ve bunun çok mükemmel bir şekilde hücre içerisinde yerleştiğini görüyoruz. Fakat
Ya bunlar nasıl yazıldı, nasıl ortaya çıkarıldı, hangi araçlar kullanıldı, hangi sebepler kullanıldı? Bu konuda hala gitmemiz gereken çok yol var. Yani insanlar acizini itiraf etmesi gereken yerde, ya biz bu konuda daha çok bir şey bilmiyoruz, öğreneceğimiz çok şey var demesi gereken noktada evrilmiştir, dönüşmüştür, bir şekilde olmuştur gibi kolaycı bir yaklaşım. Yani evrim işin kolayına kaçmaktır. Genelde dikkat ederseniz evrimciler, yaratılışçılar, ya siz kolaya kaçıyorsunuz, bir yaratıcı var deyip kaçmaya çalışıyorsunuz derler. Tam tersine aslında evrim kolaycı yaklaşımdır. Yaratılışçılar diyor ki yani evet hani mantık yürütmeyle anlıyoruz ki bir yaratıcı var. Fakat nasıl yaratıldığı ile ilgili çok ciddi muğlaklık var. Bilmiyoruz süreçleri. Evrim kolaya kaçıyor. Diyor ki işte bir şekilde evrimleşmiştir. Doğal seçilimle seçilmiştir. Ya mesela doğal seçilim nedir? Nasıl gelişir? Mekanizması nedir? Neye göre seçiliyor? Kim seçiyor? Hangileri seçiliyor? Hangileri eleniyor? Ve bu ne zaman olmuş? Hangi türler üzerinde olmuş? Hangi ara basamaklarla gerçekleşmiş? Bütün bu soruların hepsi muğlak. Ama olmuş. Yani bakın iddia var, delil yok. İşte iddiasız bu deliller aslında safsatadan ibaret. Yani eğer bir kişi bir şeyi iddia ediyorsa ve çok güçlü iddia ediyorsa, buna da bir delil getirmiyorsa bu kişi çok ciddi anlamda bir yanılgı içerisindedir ve safsatayla insanları aldatmaya çalışıyordur. Yani benim kanaatime göre evrim ile ilgili anlatılan şeyler kolaycı yaklaşımların, insanları dinsizliğe manipüle etmek için ayartmalar ve safsatalardan ibaret yaklaşımların ta kendisidir. İslam dinine göre evrim teorisi nasıl değerlendirilir? Şimdi öncelikle İslam'la evrim arasındaki ilişki çok eskilere dayanıyor. Hatta modern evrim teorisini ilk Müslümanlar ortaya atmıştır. Hatta Darwin evrim teorisini kitaplaştırdığı dönemde Müslüman alimlerin evrimle ilgili kitaplarının İngilizceye çevrilmiş olması, tam o tarihlerde, yani İngilizceye çevrildikten sonra Darwin'in kitabını yazması ve o Müslüman alimlerin fikirlerinin o kitapta görünmesi gösteriyor ki mutlaka Darwin de bu Müslüman alimlerin fikirlerinden etkilenerek fikirlerini geliştirdi. Burada şöyle bir soru geliyor. O zaman Müslüman alimler evrimi kabul ediyordu. O zaman İslam evrimi kabul edebilir gibi bir yaklaşım var. Fakat videonun girişinde ifade ettiğim gibi Müslüman alimlerin evrim görüşü abiyogenez hipotezine dayanır. Abiyogenez hipotezi de 1800'lü yıllarda yanlışlanmıştır. Elektron mikroskobu gelişince tamamen ortadan kalkmıştır. Çünkü onlar cansızlardaki canlılık faaliyetlerini, cansızların canlılara dönüşümünü çıplak gözle izliyorlardı. Diyorum ya mesela buğday kurtlanıyor. Hatta Müslüman alimler tefsirlere şunu yazmışlardır. İnsan hurma çekirdeğinden evrimleşmiştir. Mesela bu tefsirler de var. Bu görüşü, yani bu tefsiri, bu yorumu neye göre yapıyor? Daha önceki gözlemlerine göre yapıyor. Diyor ki şu kelebek bundan çıktı. Efendim şu böcek bundan çıktı. Ha öyleyse en kıymetli şey ne? Onların o günkü nazarın en kıymetli olan şey ne? Hurma. İnsan da en kıymetli olandan çıkmıştır. Çünkü insan en kıymetlidir. Evet, böyle bir yorum yapılmıştır. Fakat bu yorum İslam'ın yorumu değil. İslam'ın kendi öz yorumu değildir. Müslüman alimlerinin Yunan felsefesinin etkisiyle ortaya attıkları yorumlardır. Yani Müslüman alimler, biliyorsunuz Yunan filozoflarının kitaplarını Müslüman alimler Beytül Hikme'de tercüme ediyorlar. Tercüme faaliyetiyle Arapçaya çeviriyorlar. Tabii ister istemez o fikirlerden etkileniyorlar. Hatta Batı dünyası Yunan ile arasında Arapça köprü olmuştur. Yunan felsefesini Arapça üzerinden İngilizceye çevirerek okumuştur. İşte bu tercüme faaliyetleri sırasında eski Yunan'da olan Helenistik gelenekle aktarılan o evrim düşünceleri Müslüman alimleri de etkilemiş. Müslüman alimler de bu konuda yorumlar, tefsirler yapmışlardır. Fakat bu, yani bir Müslüman aliminin bu konuda tefsir yapması onun doğru olduğunu göstermez. Burada çok önemli bir safsatadan bahsedeceğim. Otoriteye yersiz başvuru safsatası. Yani bir kişinin bir konuda otorite olması başka bir konuda vereceği hükümlerin doğru olmasını gerektirmiyor. Yani bir adam çok iyi mühendis olabilir ama tıp ile ilgili konuştuğunda yanılabilir, yanıltabilir. Yani bir adam çok iyi İslam alimi olabilir ama biyoloji ile ilgili bir konuda yanılabilir, yanıltabilir. Bir adam biyolojide çok iyi olabilir ama İslam'la ilgili, dinle ilgili bir konuda yanılabilir, yanıltabilir. Şimdi adam biyolojide çok iyi diye, ya bu adam işte Nobel ödülü almış bilim insanı, yani sen bundan daha mı iyi bileceksin ya da bunlar daha mı iyi bilecekler şeklinde çıkışlar geçersizdir. Çünkü bu otoriteye yersiz başvurudur. Adam biyolojide otorite diye dinde hükmü geçmez. Tıpta otorite diye mühendislikte hükmü geçmez. Yani Müslüman alimlerinin evet hakikaten modern bilimi geliştiren kitaplar yazmışlardır. Yani modern bilim Müslüman alimler tarafından kurulmuştur. Modern kimya, modern fizik, optik, matematik,
astronomi, algoritma El-Harezmi'nin batıda ifade tarzıdır. Evet, yani Müslüman alimler modern bilimi kuracak kadar dahiydiler, kurdular da. Fakat onlar bu konuda çok iyi diye verdikleri her hükmün doğru olması gerekmez. Diyorum ya, yani zaten bu hükümler mikroskobun keşfiyle beraber yerle bir olmuştur. Yani bir Müslüman da yanılabilir, gayrimüslim de yanılabilir. Yani insan yanılabilir. Da yanılmak insana yakışan bir şeydir. Yani insan yanıla yanıla öğrenir. Peki Kur'an bu konuda ne diyor? Kur'an-ı Kerim'in evrimle alakalı herhangi bir ayeti yok. Yani evrim vardır ya da yoktur şeklinde bir ayeti yok. Kur'an-ı Kerim eşyayı Allah'ın sanatı olarak tasvir eder. Allah'ın yarattığı mahlukat olarak tasvir eder. Dolayısıyla da onu okumamızı, anlamamızı. Hatta mesela şöyle bir ayet var. Deveye hiç bakmıyor musunuz? Nasıl yaratılmış? Kur'an bizi devenin nasıl yaratıldığını anlamaya davet ediyor. Hatta emrediyor yani. Devenin nasıl yaratıldığını anlamak için ne yapman lazım? Zooloji bilimine ihtiyacın var. Anatomi bilimine ihtiyacın var. Zaten ilk Müslümanlar, hani video içerisinde söyledik ya, modern bilimi kuran Müslüman bilim insanlarıdır. Bu Müslüman bilim insanları Kur'an ayetlerini icra etmek için bilimi geliştirmişlerdir. İşte devenin nasıl yaratıldığını anlamaya çalışan kişi, ilk modern bilim insanı İbn Heysem zooloji kitabı yazmıştır. Niye? İşte bu ayeti anlamak için, bu ayeti açığa çıkarmak için. Elbette bu ayeti anlamak, yorumlamak, tefsir etmek için o zaman o çeşitli medeniyetlerin kaynaklarını kullandılar. Yani Hint medeniyetinden beslendiler, Yunan medeniyetinden beslendiler. Fakat bu medeniyetlerdeki hak olan şeyleri de aldılar, batıl olan şeyleri de aldılar. Dolayısıyla da o aldıkları şeyin sonradan batıl çıkması ne onlara bir noksanlık verir. Çünkü o günkü bilgilerle yapılabilecek en iyi yorum buydu. O en iyi yorumu yaptılar. Onları tebrik etmek gerekiyor. Fakat sonradan veri açığa çıkmış. Yapılan yorumun yanlış olduğu anlaşılmış. Hala ama Müslümanlar bunu böyle savunuyordu diye bunu savunmak bağnazlık olur. Bak, bu Müslümanlarda böyle olduğu gibi bilim insanlarında da böyle olur. Yani çok kıymetli, değerli bilim insanları bazı argümanları çok şiddetle iddia etmiş, ifade etmiş olabilir ama bu eğer veriyle desteklenmiyorsa, deneysel olarak desteklenmiyorsa bu konuda ısrar etmenin bir anlamı yok. Yanlışlanabilir olma şeyini hiç unutmamak gerekiyor. Yani bunları da böyle kutsallaştırmanın bir anlamı yok. Kur'an-ı Kerim'in dediğim gibi yani evrimle alakalı vardır yoktur gibi bir hükmü yok. Fakat Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden anlıyoruz ki Cenab-ı Hak yarattığı her şeye hakim ve her şeyi bir plana göre yaratıyor. Mesela şöyle bir ayet var. İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi bir kadere göre, bir ölçüye göre yaratıyoruz. Fakat evrimin bize anlatısı her şeyin tesadüfen, gelişi güzel ortaya çıktı, rastgele ortaya çıktı. Hedefsiz olduğu, gayesiz olduğu ile ilgili. Yani evrim eşyanın hareketinde, canlıların bu dönüşümde bir gaye yoktur, bir amaç yoktur, bir hedef yoktur ve bunlar gelişi güzel, tesadüfi, rastgele olur diyor. Şimdi bu söylemin Kur'an'a barışık hiçbir noktası yok. Çünkü Kur'an canlılardaki bütün tasarrufun, hatta kainatın başta yaratılmasından itibaren bütün tasarrufun gayeli olduğu, hikmetli olduğu ve önceden planlanmış olduğu ve her hareketinin de yaratan tarafından kontrol edildiği, yaratanın her an iş başında olduğu, külle yevmin huve fî şe'n fa'alun lima yurid gibi ayetler. Yani Allah her an iş başında ve her şeye mürittir. Her şeyi iradesiyle yaratıyor. İradesi dışında hiçbir şey yok. Yani Allah böyle yaratmış, sonra bırakmış akışına. Yani bu görüş İslam'ın görüşü değil. Bu Yunan mitlerinde açığa çıkmış görüşlerden birisidir ve Kur'an'la barışık değildir. O yüzden Kur'an'la doğayı anlamaya çalışan bir kişi evrimi kolay kolay kabul edemez. Çünkü evrimin argümanları Kur'an'ın ayetlerine ters iddialar ortaya koyuyor. Rastgele olduğunu söylüyor. Halbuki Allah hedefli olduğunu söylüyor. Cenab-ı Hak doğada yarattığı nimetleri anlatırken ayet şöyle bitiyor. Meta'allekum ve li en'amikum. Size nimet olsun diye bunları böyle yarattım diyor Allah. Bu de elma, portakal, nar filan bunun gibi meyveler veya işte bütün bizim yani rızık olarak kullandığımız araçların tamamı bize nimet olsun diye tasarlanarak yaratılmış. Kur'an ayeti bunu söylüyor. Halbuki evrim ne diyor? Bunlar rastgele açığa çıkmış. Biz de şans eseri bunda sahip olmuşuz. Böyle anlatılıyor. Bu söylem Kur'an'ın hiçbir yerine uyumlu değil. Ben Müslümanım ve evrimciyim diyen insanların ne evrimi ne de İslamiyet'i bilmediklerini gördüm. Bunlarla tartıştığımda. Evrimi de bilmiyorlar. Evrimin ne dediğini de bilmiyor. İslamiyet'in ne dediğini de bilmiyor. Allah evrimle yaratamaz mı diyor. Yani Allah her şekilde yaratabilir. Yani Allah'ın yaratmasına hiç kimse kalıp çizemez, şekil veremez. Allah böyle yaratmak zorunda diyemez. İstediği gibi yaratabilir. Peki o evrimle yaratamaz mı diyorsun ya? Evrimle yaratmak nasıl bir şey? Bunu bir anlayalım. Rastgele, tesadüfen, kendi kendine. Hayır, Allah böyle yaratmadığını söylüyor. Bak az önce ayet okuduk. İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi bir kadere göre yaratıyoruz. Her şey önceden planlanmış, çizilmiş, ona göre yaratılıyor. Fil hakika bu biyolojik olarak da doğrudur. Niye? Çünkü canlılara bakın. Mesela bir hücre bölünmesinde ilk başta hücrenin DNA'sı, programı, kaderi önce yaratılıyor.
Daha sonra onun üstüne bütün o hücre inşa ediyor ve sonraki hücresel faaliyetlerin tamamı DNA'daki bilgiye göre, genetik bilgiye göre yaratılıyor, ortaya çıkıyor. Bakın, hücrede hiçbir hareket yoktur ki DNA'da bu kodlanmış olmasın. Körelmiş organ teorisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi körelmiş organ iddiası kendince en güçlü bulduğu iddialardan birisi. Onlar diyorlar ki işte körelmiş organlar var, bu evrimsel kalıntılardır, evrimin de kanıtıdır şeklinde iddiaları var. Fakat problem şu ki körelmiş organ yoktur. Körelmiş bakış vardır. Ne demek? Evrimciler dediler ki ya bak işte şu organı görüyor musunuz? Mesela epifiz bezi, mesela timus bezi, mesela apandis. Bunu görüyor musunuz? Bak ne üretiyor bu? Ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. İşte o yüzden körelmiştir dediler. Peki gerçekten bir işe yaramıyor mu? Yoksa yaradığı işi siz mi göremediniz? Bak sonra yapılan bilimsel çalışmalar göstermiştir ki o günkü teknolojik aletlerle, o günkü bilimsel gelişmeyle onların görevinin anlaşılması mümkün değildi. O yüzden anlaşılamadı. Fakat sonra yapılan çalışmalar, sonra bilimsel gelişmeler gösterdi ki işte timus, T lenfositler üretiyor. İşte epifiz, melatonin hormonu üretiyor. İşte apandis, B lenfositler üretiyor. Bakteri, bağırsakta bir bakteri florası var, ona depoluk yapıyor falan. Yani görevleri sonradan anlaşıldı. O gün anlaşılmamıştı. Görevi yok, öyleyse körelmiş. Bak bu bakış kör. Şunu demesi lazım. Ya biz anlamadık. Şu an görevinin ne olduğunu bilmiyoruz ama bilimsel gelişmeler devam ettikçe, ilerledikçe bunun ne olduğu, bunun ne görev yaptığı anlaşılabilir demesi lazımken hemen kolaycı hüküm körelmiştir canım. Bu işte körelmiş bir yaklaşım, kör bir yaklaşım. Anlamadığın yerde bilmiyorum diyeceksin. Yani bu kadar basit. İnsanlığın yapması gereken şey bu. Yani her konuda hüküm vermek zorunda değilsin. Anlamadığın yerde biz bunu şimdi bilmiyoruz, daha sonraki gelişmelerle anlaşılabilir demen lazımken hemen ona da ya bak işte körelmiştir demek. 86 tane organ sayılmış böyle bakın. Bugün hala bazı evrimci çevreler bazı organları hala ısrarla anlatmaya devam ediyorlar. Mesela işte bu 20'lik diş. Ne 20'lik diş körelmiştir? İşte apandis, işte kuyruk sokumu mesela. Kuyruk sokumu kemiği çok önemli fonksiyonları var. Oradaki kasların tutunma noktası oluyor. İşte insanın koşabilmesi için, işte dik durabilmesi için çok önemli fonksiyonları var. Bütün bu fonksiyonlarını göz ardı edip ki o zamanlar bilinmiyordu belki. Fonksiyonlarını göz ardı edip işte eskiden atalarımızda kuyruk vardı. İşte o kuyruk bir şekilde koptu. Ondan sonra ama kuyruk sokumu hala kaldı gibi bir iddiayla bunun körelmiş olduğunu söylemek bilimsel bir yaklaşım değildir. Bir kere işlevsiz değil ama ilginçtir. Şu anda evrimci çevreler körelmiş organın tanımını değiştirdiler. Evrimle ilgili kanıtlar yok fakat evrim iddiası sürekli evriliyor. Yeni argümanlara evriliyor sürekli. Mesela körelmiş organla ilgili nasıl bir tanım yapıyorlar biliyor musunuz? Eskiden körelmiş organ şuydu. İşte eski atalarda iş yapan, şu anda işlevsiz kalan organ. Şu anda ne diyorlar? Asıl işlevini yapmayan organ. Bak ne kadar felsefi bir tanım. Asıl işlevi ne demek? Yani asıl işlevi. Kuyruk sokumunun asıl işlevi kuyruğu tutmakta da. Şimdi kaslar tutunuyor, işte omurganın dik durması, hareketler falan. Onlar asıl işlev değil. Kim belirleyecek bu asıl işlevi? Yani o organ asıl işlevi ne? Kim belirleyecek bunu? Bir otorite var mı yani? Bu organ asıl işi bu. Bu tali işi. Kim belirleyecek bunu ya? Felsefi bir alan açıyorlar. Tartışmaya açık bir alan açıyorlar ki oradan rahat bir şekilde fikirlerini empoze edebilsinler. Bak bu bir kaçıştır. Çok net bir kaçış yani. Körelmiş organın tanımını değiştirmek bu işin kaçışıdır. O yüzden buna gerek yok. Körelmiş organ tanımı 85 kere çürütülmüş bir tanımdır. Yani her organ işlevi tanımlandıkça körelmemiş oldu. Yani çok hayati organlara bir de körelmiş demişlerdir ha. Zaten bu iddianın ne kadar çürük esaslı olduğunu göstermeye yeterli. Melatonin mesela bizim için hayati bir molekül. Gece mesela yattığımızda özellikle miktarı artıyor. Vücudumuzda gün içerisinde oluşmuş radikal malzemeleri temizliyor. Antioksidan bir malzeme. Yani müthiş işte hani o uyku saati var ya onu belirleyen işte karanlıkta çok yoğun salgılanan çok hayati. Melatonin eksik olsun kanser riskimiz çok ciddi anlamda artıyor. Yani kansere yakalanma, metabolik hastalık gelişme riski çok ciddi anlamda artıyor. Şimdi bu kadar hayati bir molekül üreten bir doku o gün o ürettiği şey bilinmediği için körelmiş olarak yaftalanmış. Sonra bütün bu organların işlevleri anlaşılınca da ya biz yanıldık, yani kusura bakmayın özür dileriz siz de yanılttık demek varken ki erdemli bilimsel yaklaşım böyle olmalı. Ne yaptılar? Ya aslında körelmiş organ işlevsiz organ değil, asıl işlevini yapmayan organ diye tartışmaya açık felsefi bir zemin oluşturup oradan hala bu iddia üzerine yürümeye çalışıyorlar ama bu da tutmaz. Niye? Ya çünkü mesela apandis için. Ya apandisin işte şu an B lenfosit üretiyor, işte depoluk yapıyor ki flora bakterileri çok önemli, hayati yani. O bozulsa bütün dengemiz kayıyor. Yani işte ishal olma, kabız olma falan gibi şeyler
şeyler ve yine ruh halleri, acayip etkiler var. Yani bununla ilgili yapılmış müstakil bir sürü çalışma var. 2007'ye kadar da bu bilinmiyordu. 2007 yılında anlaşıldı. 2007'ye kadar en güçlü argümanlarından birisiydi apandis. Sonra yapılan çalışmayla anlaşıldı ki yani bırak işlevsizi, harika işlevleri var. Fakat bu sefer diyor ki asıl işlevi o değil. Yani bu gerçekten gülünç. Yani bilimsel bir değeri yok yani bu söylemlerin. Ya bunlar felsefi şeyler. Dediğim gibi yani evrim aslında naturalizme, materyalizme ve ateizme zemin hazırladığı için çok ciddi popüler hale gelmiş. İnsanlar bu kadar üzerinde duruyor. Bu kadar yoğun bir şekilde konuşuluyor, gündem oluyor. Yoksa yani bilimin evrimden çok daha güçlü argümanları konuşulmuyor bile yani. Ehli tarafından araştırılıyor, inceleniyor, gerekli bilgiler üretiliyor, kitaplara, yayınlara dökülüyor, olayı bitiyor. Fakat bu hala bak bugün biz burada bile yani tartışmak durumunda kalıyoruz. Neden? Çünkü aslında daha sosyal bir mesele. Daha inançla ilgili bir mesele. O yüzden bence evrimci çevrelerin kabul etmesi gereken şey şu. İtiraf etmeler lazım. Evrim inançla ilgili bir konudur. Bilimle ilgili bir konu değildir. Bu kabul edilirse oturup rahatlıkla hani bunun felsefesini tartışabiliriz. Fakat evrim bilimdir. Sen bilime mi karşı geliyorsun? İnanç şeklinde çıkışlar. Hatta benim böyle bir hatıram var. Bunu da burada yad edeyim. Şimdi yine bir konferans sırasında yine Fen Lisesi'nde bilimle din arasındaki ilişkiyi nasıl görüyorsunuz soruma bir genç şöyle cevap verdi. Dedi ki hocam dedi ben öncelikle size dedi yobazın tanımını yapmak istiyorum dedi. Yani tabii şey de böyle. Yani tavır da böyle. Hocam dedi böyle el kolda böyle oynuyor. Hocam dedi ben size önce dedi yobazın tanımını yapmak istiyorum. Buyur dedim. Tabii buyur. Dedi hocam yobaz fikirlerini tartışmaya açamayan, savunduğu şeylerin tartışılamaz olduğunu düşünen kişidir. Şimdi anladım yani. Hani ben dinden bahsedeceğim ya belki biraz tipimizden de çağrıştırmıştır veya hani sosyal medyadaki konuşmalarımızdan kafasında bir şeyler şekillenmiştir. Bana sen bir yobazsın. Yani bu okula gelmişsin. Yobazlığını bize empoze etmeye çalışıyorsun. Havasını vermeye çalışıyor. Peki dedim. Şimdi buna karşı şöyle cevap verebilirdim. Ya hayır ben bir yobaz değilim işte İslamiyet kesinlikle akıl ve mantık dinidir falan böyle cevap verebilirdim ama arkadaşım bu işte lakayt, laubali tavırları ve hani bir üstünlük kurma çabasından dolayı havasını söndürmek istedim açıkçası. Dedim ki peki dedim evrimi tartışmaya açabilir miyiz bilimsel olarak sence? Hayır hocam dedi evrim bilimsel bir gerçekliktir tartışılamaz. Nasıl yani dedim sen şimdi az önce bir tanım yaptın yobaz tanımı şu anda sen ona göre yobaz oldun. Öyle şey olur mu hocam dedi. Ne demek yani? Ya dedim şimdi diyorsun ki evrim bilimsel olarak tartışmaya açılamaz. Yani hani diyordun fikirlerini tartışmaya açamaz. Savunduğu iddia ettiği şeylerin tartışmaya kapalı olduğunu düşünür. Ne oldu sen şu an bunun tartışmaya kapalı olduğunu iddia ediyorsun. Ama hocam o bir bilimsel gerçeklik. Ya dedim ki hangi bilimsel gerçeklik tartışmaya kapalı? Mesela klasik fizik olay bitmiştir. Fizik budur deseydi tartışmaya kapatsaydı onun içinden kuantum fiziği çıkabilir miydi? Çıkamazdı. Çocuk tabii böyle bir anda toparlandı. Yani o laubali hali gitti. Bir çarpıldı, toparlandı. Sonra kalktı dedi. Ama hocam dedi körelmiş organ var dedi. Mesela dedim hangi körelmiş organ var? Bir sayar mısın? İşte dedi apandis var. Dedim anlatayım sana apandisin görevini. Burada anlattığım gibi anlattım. İşte kuyruk sokumu kemiği var hocam. Anlattım. 20'lik diş var hocam. Anlattım hepsini. Hepsini ne dediyse anlattım. Sonra körelmiş organ şeyinden vazgeçti. Bu sefer dedi ki hocam dedi insanın vücudunda kusurlar var, eksikler var dedi. Bir tasarımcı böyle kusurlar şey yapamaz. Mesela nasıl kusur var dedim. İşte dedi ki insan omurgası böyle hani S şeklinde. İşte bu yüzden fıtık oluyor dedi. Yani öyle olmasa fıtık olmayacaktı. Bunu dedim ki bak bu sözü kimden duyduğunu biliyorum dedim. Yani bu sözü hangi çevreden? Çünkü bu sözü ben daha önce sosyal medyadan görmüştüm, dinlemiştim. Aldığı yer belli. Yani arkadaş o kadar manipüle edilmiş ki ve ama ilginç bir şekilde sosyal medyada o duyduğu şeyin gerçek olduğuna inanıyor ve onu fütursuz savunuyor yani. Dedim yani istersen sana hangi siteden, kimin ağzından konuştuğunu söyleyebilirim. Fakat dedim bu doğru değil. Nasıl bir şey istiyorsun dedim. Mesela insan böyle hani omurgası S şeklinde değil de dümdüz olmasını mı istiyordun? Böyle olsa ne olurdu yani? Mesela insanlık uzun dönem avcı toplayıcılık yapmıştır. Şimdi insanın av için saklanması, hareketleri için tam omurga olması gerekiyor. Yani S tipinde omurga olması lazım. Böyle dümdüz bir omurgada mesela hani robotlarda en çok eleştirilen şey nedir? Bizim gibi işte kıvrımlı hareketleri yapamamaları. Niye? Bizim gibi omurgalar olsa bizim kadar kıvrak hareket yapabilir yani. Çok daha farklı hareket, boyutlu hareketler yapabilir. Böyle bir şey mi istiyorsun dedim yani. Öyle de olmaz hocam dedi yani. Bak dedim yani işte İmam Gazali'nin çok güzel bir sözü var. Leyse fil imkan ebda'u mimma kan. Yani imkan dahilinde bundan daha güzeli düşünülemezdi. İnsan için en güzel şey bu olduğu için bu takdir edilmiş. Elbette yani diyebilirsin ki ya hiç hasta olmasaydı. Fakat hastalığın bile varlığı plan dahilinde. Yani insanlar hiç hasta olmasaydı o zaman kibirden ki şu an hasta olduğu halde, aciz olduğu halde Allah'a karşı bir sürü iddiası var, davası var. Kibirden yanından geçilmiyor. Hasta olmasaydı insan acizliğini anlayamazdı. Hastalık işte insan hem acizini anlamasını sağlıyor hem de hastalık tıp gibi bir alanın açılmasına sebep olmuş. Mesela bugün yani tıp alanında çalışan milyonlarca insan var. Doktoru var, sağlık çalışanı var, bilim adamları var. İşte
eczacıları var. Yani bak şu an o hastalık üzerine insanlıkta ne kadar çok şey geliştirilmiş, şekillenmiş, ne kadar meslek grupları olmuş. Belki de yaratıcının planında bütün bu şeyleri ortaya çıkaracak bir program da bu. Olabilir yani. Dolayısıyla da bu da bir kusur değil aslında. Yani senin kusur olarak gördüğün şey bile kusur olmayabilir. Ya bunu şey yapınca arkadaş sesini kesti, bir şey diyemedi. Sonra baktım çıkışta kendi arkadaşları yobaz aldın mı cevaplarını diye söylüyorlardı. Tabii maalesef yani bu duruma düşmesini istemezdim ama o çok lakayt, laubali tavırları böyle bir mukabeleyi gerektiriyordu. Yani dolayısıyla da yani bu argümanların, körelmiş organ gibi argümanların bilimsel değeri yok, kanıtı yok. Felsefi söylemler, felsefi iddialar. Çok güçlü iddia ediliyor. Çok kişi tarafından iddia ediliyor. Fakat bir şeyin çok güçlü iddia edilmesi, çok kişi tarafından veya çok büyük insanlar tarafından iddia edilmesi onu doğru yapmaz. Bizim bu otoriteye yersiz başvuru safsatasını çok iyi anlamamız, konuyu ilgili uzmanlık alanındaki kişiye veya kişilere sormamız, oradan öğrenmemiz gerekiyor. Şöyle bir anım olmuştu. Yani Bilimler İçinde Yaratış kanalını kurmamıza vesile olan bir an aslında. Şimdi ben gittim konferanslara, belki 200'e yakın okula gitmişimdir şimdiye kadar. Yani birçok geri dönüt aldım. Şunu anlatmak istiyorum. Yani inançsızların bizi yaftaladıkları birçok şey kendilerinde mevcut. Kendilerindeki şeylerle bizi yaftalıyorlar. Mesela bize boşlukların tanrısına inanıyorsunuz. Siz anlayamayınca işte bak yaratıcı diyorsunuz filan diyorlar ya. Tam tersi onlar için geçerli. Onlar boşlukların teorisine inanıyorlar. İnanın ki birçok argümanı anlatabilmiş, anlayabilmiş, izah edebilmiş ve ikna olabilmiş değiller. Derinine inince az önce söylediğim gibi iddia var, ispat yok. İddia var, delil yok. Çok ciddi boşlukları var ve boşlukları yine kolaya kaçarak, bak biz yine en azından boşlukta bilmiyoruz diyoruz. Ama o boşlukları kolaya kaçarak örtme çabasına girişiyorlar. Bir öğrencinin şöyle söylediğine şahit oldum. Ya konferansta ise 1,5 saat falan sürdü, biraz da sorularla uzadı. Dedik hocam yani çok böyle detaylarını anlamadım ama ben dedi şuna çok şaşırdım. İlk defa dedi bir bilim insanının yani gelip Allah'ı anlattığını gördüm dedi. Ben zannediyordum bütün bilim insanları ateist gibi, inançsız, öyle zannediyordum dedi. Sizi görünce dedi çok şaşırdım. Hayır dedim ya, benden çok var. Ben bizim bu çevrede, yani inançlı bilim insanları çevresinde belki en zayıflarından birisiyim. Hakikaten çok güçlü, dünyanın en iyi sıralarına girmiş yüzlerce, binlerce bilim adamı mevcut. Bunların sesi çok çıkmamış, popüler olmamışlar. İşte sosyal medyaya çıkmamışlar. Gençler zannediyor ki böyle bir şey yok. Görünürlük olmayınca yok zannediliyor. Ve dedik yani bu insanların görünür hale gelmesi lazım. Bizim bunu görünür kılmamız lazım. Öyleyse bir kanal kuralım. Alanı ile ilgili gelen soruları bizzat alan uzmanlarına soralım ve şu an onu yapıyoruz. Bu ateist çevrelerinin en çok iddia ettiği şeylerden birisi, işte Kur'an'da bilimsel tutarsızlıklar var. Neymiş? İşte Tarık Suresinin 6 ve 7. ayetinde insanın yaratılışıyla ilgili söylenen şey bilime uymuyor. Biz mesela ne yaptık? Gittik bunu bir embriyoloji profesörüne sorduk. Hocam böyle bir iddia var. Ne diyorsunuz bu konuda? Ya hocanın söylediği şeylerden şu çıktı. Hakikaten ya Kur'an'ın böyle bir söz söylemiş olması mümkün değil. Yani bir beşer olsa böyle bir söz söylemiş olması mümkün değil. Elektron mikroskobu ve ultrason teknolojisi gelişince ancak anlaşılmış bir şeyi Kur'an o gün söylemiş. Yani yumurtanın atılımı, oositin üretimi ve atılımını anlatıyor ayet. Yani oositin, yani o kadından çıkan yumurtanın atılımını ultrasondan sonra elektron mikroskobu ancak gözlemleyebilmiş ve anlatmışız. Kur'an bunu 1400 sene önce yapmış zaten. Onu mesela açığa çıkarmış oldu. Ve dedi ki ya hangi alanda bir iddia varsa gidelim uzmanla soralım. İnşallah bundan sonra bu eylemi artıracağız. Yani dolayısıyla da bunu gördüm ki yani gençlerin zihninde bilim adamları inançsızmış gibi bir algı var. Hayır, bu algı kesinlikle yanlış. Aksine inançlı bilim insanı gerçekten çok fazla ve bunlar alanında da çok iyiler gerçekten. Çok çok iyiler. O yüzden inşallah bunlara şans ve fırsat vermek gerekiyor. Biz kanalda bunu yapacağız. Eğer hani takip etme fırsatınız olursa bu videoları, bu içerikleri bol bol göreceksiniz inşallah. Konferanslarım sırasında tabii çok soru soran, hatta zorlayıcı soru soran öğrenciler de oluyor. Bazı sorularla ilk defa da karşılaşıyoruz. Şöyle ilginç bir hatıra yaşamıştım. Bir sosyal bilimler lisesine gittim. Oradaki gençler çok kitap okuyan, gerçekten çok araştıran gençlerdi. Onlardan birisi şöyle bir soru sordu. Dedi ki, hocam dedi, hani şimdi siz anlattınız işte evrimin güçlü bir argüman olmadığını, bilimsel olmadığını söylüyorsunuz ama dedi, peki dedi, herkes Hazreti Adem'den geldiyse, şu anda sarı ırk var, zenci var, beyaz var, bir sürü ırklar var. Bu kadar ırksal çeşitlilik nasıl oldu? Hazreti Adem siyah idiyse bu beyazlar nasıl oldu? Beyazsa siyah sarı bunlar nasıl oldu? Diye sordu. Tabii konferans salonunun tamamı çocuğu alkışladı.
Hakikaten yani kaliteli bir soru. Bir ara böyle bir şey oldum. Herhalde benim halimden mi etkilendiler? Böyle çok ciddi bir alkış koptu. Sonra Allah yardım etti. Kendi biyokimya bilgimle bir cevap o anda şekillendi. Yani bilmiyorsam bilmiyorum derdim ama biyokimya ile ilişkilendirerek bir cevap buldum bu soruya. Dedim ki sen kök hücreyi biliyor musun dedim. Evet biliyorum dedi. Mesela dedim kök hücre karaciğer hücresine dönüşebilir mi? Dönüşebilir. Zaten öyle oluyor. Kök hücre kemik hücresine dönüşebilir mi? Evet dönüşüyor. Zaten öyle oluyor. Saç hücresine dönüşebilir. Kök hücre onlarca farklı hücre tipine dönüşebilir. Nasıl oluyor bu? Kök hücrede bütün o dönüştüğü işte deri hücresi, kemik hücresi, göz hücresi, karaciğer hücresi, böbrek hücresi, kalp, kas, bütün bu hücrelere dönüşebilme potansiyeli genetik olarak mevcut. Hepsinin gen havuzu var, taşıyor o gen havuzunu kök hücre. Karaciğerle ilgili kısımlar açık kalıp diğerleri kapalı kalınca karaciğer hücresine dönüşmüş oluyor. Böbrekle ilgili kısımlar açık, diğerleri kapalı olunca böbreğe dönüşmüş oluyor. İşte lens ile ilgili kısımlar açık kalıp diğerleri kapalınca lens hücresine dönüşmüş oluyor. İşte dedim Hazreti Adem insanlığın kök hücresi gibiydi. Dolayısıyla da Hazreti Adem'de o eğer beyazsa mesela zenciye dönüşecek gen potansiyeli de mevcut. Sarıya dönüşecek gen potansiyeli de mevcut. Zaten beyaz olduğu için bir şey yok. Dolayısıyla da Hazreti Adem böyle yaklaşabiliriz dedim. Yani insaflı çocuklarmış gerçekten. Kitap okumadan hakkını verdiler. Beni daha güçlü alkışladılar. Elhamdülillah. Sonradan yani biraz daha onu detaylandırdım. Baktım moleküler biyoloji ve genetikte de bu konu aslında açıklanmış bir konu. İnsanlarda göz ve deri ve saç rengini oluşturan pigmentler var. Bu pigmentlere melanin pigmentleri diyoruz. Bir protein bu. Melanin bir dokuda ne kadar yoğunsa doku o kadar koyulaşıyor. Mesela saçta işte çok yoğun melanin oluyorsa o zaman siyah oluyor. Mesela şu an benim işte saçımdaki melaninler yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Dolayısıyla bir gri tonda bir saç ortaya çıkıyor. Yani mesela işte deride ne kadar yoğun melanin varsa o kadar siyahlaşıyor. Siyahiler en yoğun melanin pigmenti taşıyan ırk insanlarda. O biraz açılınca işte esmerleşiyor. Biraz daha açılınca buğday tenli oluyor. Tam açılınca işte böyle Ruslar gibi beyazlaşıyor. Peki bu neden oluyor? Bu aslında yaratıcının insanları korumak için koymuş olduğu bir mekanizma. Yani bir siyahinin derisini kodlayan genle beyazın geni arasında bir farklılık yok. İkisi de aynı geni taşıyor. İkisi de aynı melanini aynı şekilde, melanin belli bir protein, ondaki melaninle bendeki melanin bir farkı yok. Sadece melaninin üretim miktarı farklı. Bu neye göre belirleniyor? Şimdi genlerde bir protein kodlayan bölgeler var. Bunlara egzon bölgeler deniyor. Bir de o protein kodlanmasının kontrol edildiği bölgeler var. Buna da intron bölge deniyor. Bu intron bölgeler daha önce çöp gen olarak adlandırılmıştı. Bakın bu yine hani dedik ya evrimci paradigma çok defa yanılmış. En büyük yanılgılarından birisi de çöp DNA. Genomun %2'si sadece protein kodluyor. %98 protein kodlamıyor. O %98'in çöp olduğunu iddia etmişler. Fakat sonradan yapılan araştırmalar göstermiş ki o çöp olarak nitelendirilen bölgeler egzon bölgelerden yani protein üreten bölgelerden daha önemli. Oradaki mutasyonlar ciddi hastalık ortaya çıkarıyor. Buradan anlaşılmış ki sonra yapılan çalışmalar göstermiş ki burası hakikaten yani çöp diyerek çok ciddi anlamda bunlara saygısızlık yapmışız ve hata etmişiz anlaşılmış ve onların işlevleri açığa çıkmış. İşte bu insanlardaki renk konusu da bu epigenetik işleyiş olarak bugün adlandırdığımız intron bölgeler ile alakalı. İşte intron bölgelerde bir genin ne kadar protein üreteceği belirleniyor. Ki nasıl belirleniyor bunu? Metilasyon mekanizması var. 5 tane mekanizması var. Onlardan birisini anlatayım. Metilasyon mekanizması var mesela. O intron bölgedeki genlerin üzeri metil CH3 gruplarıyla çok yoğun olarak kaplanırsa o zaman o gen susturulmuş oluyor. O yoğunluk biraz azaltılınca az çalışıyor. Biraz daha azaltılınca bu çalışma artmaya başlıyor. Yani dolayısıyla bir metilasyon mekanizmasıyla çok rahatlıkla gen ne kadar çalışacak, ne kadar aktif olacak, ne kadar pasif olacak belirlenebiliyor. İşte siyahilerde bu metilasyon çok daha az. Peki metilasyon nasıl azalıyor? Güneş ışığıyla belirleniyor. Güneş ışığı çok yoğun ve dik gelen bölgelerde bu bölge daha açık oluyor. Niye? Çünkü melanin pigmentinin temel hedefi güneşten gelen zararlı ışınlara karşı deriyi koruma. Aksi halde yani o güneşten gelen UV ışınlar mesela deri hücresi içerisindeki suyu parçalar, hidroliz eder, hidroksile dönüştürür. O hidroksil DNA'yı parçalar. O da kansere neden olur. Mesela malin melanom diye bir kanser var.
bununla ilişkili. O bölgede yaşayan insanlar eğer siyahi olmasalardı, yani bu mekanizma çalışmamış olsaydı o zaman melanom çok ciddi anlamda yaygın olurdu. Halbuki yani beklendiği kadar görülmüyor. Neden? Çünkü melanin pigmentleri güneşin bu zararlı ışınlarını engellemiş oluyor. Yani olay tam da bunun için düşünülmüş, tasarlanmış. Hani bu da bir kader planı içerisinde planlanmış bir şey. Yani canlılar daha sonra yaşayacağı çevreye göre önceden dizayn edilmiş. Daha sonra başına gelecek şeyler önceden düşünülmüş ve genlerine, gen havuzlarına bunlar mekanizma olarak konmuş. Dolayısıyla da aslında genetik olarak bir farklılık yok. Hepimiz aynı genleri taşıyoruz. Genlerin çalışma çeşitleri, çalışma miktarları değişiyor. Bu da çevresel şartlara göre şekilleniyor. O yüzden güneşin yatay geldiği, daha az yoğun ışık alan bölgelerde insanların daha beyaz tenli olduğunu, hatta gözlerinin daha açık renkli olduğunu, mesela işte kutuplara yakın insanların gözlerinin mavi renkli olduğu, ki göz rengi de yine melanin miktarıyla, melanin yoğunluğuyla belirleniyor. Daha açık renkli olduğunu görürsünüz. Daha böyle ekvatora yakınlaştıkça, yani güneşin ışıklarının daha dik geldiği, daha yoğun aldığı noktaya yakınlaştıkça göz renginin daha koyulaştığı, tenin de daha koyulaştığını görüyoruz. Neden? Çünkü daha önceden belirlenmiş mekanizmayla bu sonuç önceden düşünülmüş ve şu anda maruziyetle, yani güneşe maruziyetle açığa çıkıyor, çalışıyor. Buna göre çeşitleniyor. Yani bir siyahiyi getirseniz, kutuplarda yaşatsanız, uzun süre kalsa nesilden nesile bunun artık renginin açıldığını göreceksiniz. Bir de bu kalıcı bir şey değildir. Yani siyahi olarak kalacak diye bir şey yok. Mesela bugün Afro-Amerikanlar oradaki beyazlarla evlendikleri için değil, oradaki iklim koşullarıyla da açılmıştır. Bunlar mesela birkaç yüzyıl sonra tam beyazlaşacaklar. Çünkü Cenab-ı Hak insanı bu çevreye böyle adapte olabilecek şekilde önceden tasarlamış. Ve renk konusu da bu şekilde ortaya çıkıyor. Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Allah razı olsun. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.